Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok kolay bir model başlayacağız. Modelimde kullanacağım ip bebe yünü. 100 gram, 250 metre uzunluğu olan bebe yünü. Şişlerim 3,5 numara. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmek olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayacağız ilmeklerimizi. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Evet, ilmeklerimi çıkardıktan sonra birkaç sıra bir ters bir düz lastik yaptım, hazırladım. Şöyle göstereyim, yine ilmek sayımız şöyle 6 ilmek, 6 ilmek, daha sonra 4 ilmek en sonuna. 6 ve 6'nın katları artı 4. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizin tamamını düz örerek devam edelim. Şişimde 22 ilmeğim var. 22 ilmekle modelimi anlatıyorum. İkinci sıra arka yüzüne geçtim. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örerek devam ediyoruz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Sıramı tamamladım. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra sıradaki 2 ilmeğimi ters örüyorum. 1 2 ilmek ters, 4 ilmek düz. Bakın, kenar ilmeğinden sonra 2 ters 4 düz, yine 2 ters ilmek, 4 düz ilmek, iki ters ilmek, 4 düz ilmek. Sıra sonunda 2 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Bakın, sıra başında 2 tersle başladım, 2 tersle bitirdim. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra düzlerimi düz, terslerimi ters örüyorum. Bakın, 2 düz 4 tersim var. Olduğu gibi örerek devam edelim. Yani düzleri düz, tersleri ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Dördüncü sırayı tamamladım. Beşinci sıra ön yüzündeyim.
Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 5. sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek tamamlayalım. 1. sırada yaptığımız gibi yine ilmeklerimizi düz örüyoruz. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Yedinci sıra ön yüzüne geçtik. Şimdi buradaki şu iki ilmekleri şu düzlere kaydıracağız. İki ilmek ters olan ilmeklerimizi yani düzlere kaydıracağım. Onun için 7. sıra ön yüzünde kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek düz ördüm. Bakın ortadaki şöyle burada 4 düzümüz var ya, ortadaki 2 düzümüzü ters örüyoruz. 1 2 tekrar 4 düz ilmek, 4 düz. Bakın düzleri de buraya kaydırmış olduk. Şimdi yine 2 ters ilmek, 4 düz ilmek, 2 ters, sıra sonunda 3 düz. Kenar ilmeğimi de daha sonra düz olarak ördüm. 7. sırayı tamamladım. Bakın buradaki 2 ters ilmeğimizi buradaki 2 düz ilmeğe kaydırdık. Ortadaki yani 4 düzün ortadaki ikisine ters ördük. Şöyle. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra ilmeklerimi yine olduğu gibi örüyorum. Düzleri düz, tersleri ters örelim. Bakın. Evet, 8. sırayı da düzlerimizi düz, terslerimizi ters örerek tamamladık. Modeli 8 sıradan oluştu. Yani modelimiz bir kez kurmuş olduk. Bakın şöyle. Model böyle devam edecek. Hep bu 8 sıranın tekrarından oluşacak. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyerek modeli kurabilirsiniz. Şurada 1. sırada ne yaptıysak aynısını yaparak devam edilecek. Model böyle arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Şöyle ters ilmeklerimiz kabartmalı görünüyor. Bir parçada daha önce yaptım. Şöyle hazırladım. Bunu bir ters bir düz lastik üzerine yaptım. Burada da lastik kullanmadım. Lastiksiz de yapabilirsiniz. Şöyle lastik üzerine de uygulayabilirsiniz bu modeli. Modelin ilerlemiş hali böyle olacak. Gayet güzel, yapımı kolay modellerden. Arka yüzü de şöyle. Bu modeli yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde,
Özellikle erkek bebek örgülerinde de gayet güzel olacağını düşünüyorum. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.